Vallahi bir çılgınlık yaptık bugün. Hava acayip sıcak. Yol üzerinde böyle bir tane nehir var. Aslında bunun üzeri böyle yaprak kaplanıyor böyle. Abi çok sıcak. Parkın içine girdik. Yürüyerek gitmemiz gereken parkın içerisinde 1 kilometreden fazla bir mesafe var. Bir de araları var. Abi bak burada mangal yapmak yasak. Ateş yakmak yasak. Yanıyorum şu an var abi. Sıcak vuruyor. Aa bak şimdi şurada bir tane çimenlik var. Onu göstereceğim. Hop birader sen ne yapıyorsun burada? Abi bak burası deniz değil, okyanus. Lan nasıl koşuyorsunuz kardeşim sıcakta? Arkamdakiler var ya. Şuraya bir çıkalım abi. Burada şimdi çayımız var yanımızda. Kısa şort giymiş bayanlar mesela. Görüyor musun bak? Adamlar da üstünü çıkartmış. Şuna bunlar nasıl Arjantinli lan? Fatih Portakal tur düzenliyormuş Güney Amerika'ya. Arjantin, Uruguay. Herkese merhabalar, selamlar, saygılar. Hoş geldiniz kanalımıza arkadaşlar, dostlar. Selamlar. Bugün Arjantin'de Eko Park, ekoloji parkı var. Bayağı uzun ve geniş bir park burası. Büyük bir park. Burayı gezmek istedik. Hem size göstermek istedik. Hem sohbet muhabbet etmek istedik. Yine bir pazar günü evlerinize konuk olmaya geldik. Aynen öyle. Abi kahvaltı yaparken, yemeğinizi yerken izlersiniz. Çevre çok güzel. Elimizden geldiğince de Arjantin'i tanıtmaya çalışıyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Videonun devamında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Abi vallahi bir çılgınlık yaptık bugün. Hava acayip sıcak. Ekoloji parkı var. Çok güzel bir ambiyansı var. Oraya gidelim. Orada bir video çekelim dedik. Belli bir noktayı yürüyerek gitmek zorundayız. Yaklaşık 1,5 kilometre falan yürüyeceğiz ha. Az kaldı şimdi ben yürüyorum da. 2 tane kafamda tüy var, onlardan çok sıcak çekiyor. Çok güzel ortam. Hava çok güzel bugün. Çok sıcak ama abi acayip sıcak var. Şimdi nemle sıcak birleştiği zaman yakıyor, mahvediyor bizi ya. Sarı Mercedes. Bu çok eskiydi. Bunu tadilat etmişler. Bir de tam giriş yerine varmadan bak, yürüyüş yolu üzerinde böyle bir tane nehir var. Aslında bunun üzeri böyle yaprak kaplanıyor böyle. Kışın var ya, bu etraftaki yapraklar üstüne böyle çöktüğü zaman top sahası gibi, futbol sahası gibi oluyor. Biz şimdi parka geldik. Parkın girişi bu şekilde. Ekolojik bir park. Giriş ücretsiz. Yani turist olan da, turist olmayan da her şekilde girebiliyor. Emmolu da burada dondurma satıyor. En güzel zaman tabii. Giriş bu şekilde başlıyor. Parkın içi kısım kısım. Çok büyük olduğu için eklemeye çalışacağım. Abi çok sıcak. Parkın içine girdik. Yürüyerek gitmemiz gereken parkın içerisinde 1 kilometreden fazla bir mesafe var. Bir de araları var. Şimdi giriş iki şekildeydi. Biz sola döndük. Devam ediyoruz buradan. Şimdi göstereceğim girişin. Bak bisiklet falan sürenler var. Bizim bu Türkiye'deki şey var. Bilenler bilir. Ben orayı bildiğim için onu örnek veriyorum. Emirgan tarafı var ya, Belgrad tarafı. Emirgan Korosu ayrı da Belgrad tarafına benziyor burası. Şöyle göstereyim bak. Giriş bu şekilde. Toprak bir yol. Böyle yürüyerek gideceğiz. Şu gölgeden gidelim bari ya. Yandım anasını satayım. Bu sıcak ne ya? Ya bisikletliler çok geçiyor. Bisikletler geçince de toz oluyor. Toz mahvediyor beni, zaten toza alerjim var. Hadi geç emmoğlu geç. Bak ta buradan belli oluyor. Sanki böyle at koşuyor, at sürüsü koşuyormuş gibi toz çıkıyor arkalarından ya. Ormanın içinde de maske takılmaz ki, alerjim var toza. Biz geçen sene buraya geldiğimizde bisiklet girişini yasaklamışlardı. Yine serbest bırakmışlar. Şu ağaçların açtığı çiçek falan ne kadar güzel. Altı da çok güzel. Bak bir iki tane böyle masa falan yapmışlar. Altına da oturmuşlar. Abi bak burada mangal yapmak yasak. Ateş yakmak yasak. Ama soğuk içeceğini işte
Yanında böyle yiyeceğini falan getir otur. Ye. O serbest. Tabii çöpünüzü de toplayın. Batırmayın. Ha bak şu ağacın altı da çok güzelmiş. Abi ne güzel la, adam yatmış oraya bak. Vallahi. Şurada spor da yapabilirsin. Kimse yok. Sessiz, sakin, 10 numara yer yapmış adamlar. Şu ağaçların arkasından da deniz var. Okyanus orası, limanın olduğu yer. Oraya bakıyorlar millet. Geçiş yapmışlar. Geçen sene yoktu. Bak adamlar oturmuş ne güzel pikniğini yapıyor. Şimdi aynısını biz yapacağız. Şapkayı bir çıkartayım dedim. Yanıyorum şu an var ya, bir sıcak vuruyor. Aa bak şimdi şurada bir tane çimenlik var, onu göstereceğim. Ya başka ülkede olsa yemin ediyorum, özellikle ya ülkemi karalamak için falan söylemiyorum da bunları gördüm, yaşadığım için, bildiğim için söylüyorum. Ya burada mangal yapardı bir sürü insan, ya top oynardı. Yemin ediyorum herkes mangal yakardı. Bak şimdi. Ama yasak olmasa burada da yaparlar bence. Yasak olduğu için yapmıyorlar muhtemelen. Yapmazlar. Bak abi parkı görüyor musun? Yani parkın ortası. Biz devam edeceğiz. Yaklaşık bir 500 metre daha yürüyeceğiz. Bak şimdi böyle bir yeşillik kalmış. Şuradaki ağaçların altında zaten insanlar oturmuş. Keyif yapıyor. Vallahi bak burası Türkiye'de olsaydı çim falan var ya, tam yatma böyle uzanma, keyif yapma yeri böyle. Bak şu ağacın güzelliğine bak ya. Çok hoşuma gitti ağaç. Yakından daha net, daha güzel, canlı gözüküyor ortam. Videoda nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama ne güzel keyif yapıyor insanlar mesela. Burada doğaya erişim çok kolay. Öyle. La keşke var ya, yemin ediyorum ben mangalcı bir adamım. Ben bile yaparım yani. Bana burada mangal yapılmaz mı lan? Burada şey olsa, izin Vallahi. verilse sen her hafta sonu buraya gelirsin. Gelirim tabii. Mangal yapacak yerim yok çünkü. Burada yaparım en azından. Hop birader, sen ne yapıyorsun burada? Abi çok güneş var. Aman tanrım. Tam gölgeliydi. Gölgeliği de bulmuşsun. Çok sıcak var, çok. Çok sıcak. Hadi daha gideceğimiz bir sürü yol var ya. Kendimden geçtim aptal gibi. Vallahi yemin ediyorum hiç yürüyesim de yok. Tuhaf oldum ya. Keşke bisiklet kiralasaydık ya. Hadi. Okyanus. Abi bak burası deniz değil, okyanus. Şimdi Amazon Nehri'nin çamurlu suyu da karışıyor ya burada. Ne hale gelmiş. Gelsene bir dakika, şu vay uçak havaalanı burada bu değildi ya. Gel gel. Okyanusu baksana ne hale gelmiş. Zaten çamurlu, ta nereden açılıyor acaba? Gidiyor gidiyor, nerede temize çıkacak? Burada denize de girmiyor. Şimdi biz bunun ilerisine gidiyoruz. 500 metre yolumuz kaldı. Orada 500 yazıyordu. Buraya geldim yine 500 yazıyor. Ben de anlamadım ki. Bu parkın bir tarafı, sağ tarafı bana göre burada şehirler var. Mesela bak büyük binalar var. Ağaçların arasından görünüyor mesela. Ben daha net görüyorum. Diğer tarafı da okyanus. Şu sol tarafta okyanus. Öbür tarafta gökdelenler var. Burada okyanus var. Şehrin tam ortasında kalmış. Şöyle düşünebiliriz. Amerika'daki parkın adı neydi? Central Park mıydı? Onun gibi. Biraz dinlenelim de devam ederiz. Abi biz bu sıcakta yürürken ay ölüyoruz, daralıyoruz. Şimdi bak şuradan birileri geçiyor. Şöyle ayıp olmasın göstereyim. Lan nasıl koşuyorsunuz kardeşim bu sıcakta? Arkandakiler var ya. Abi kurban olayım. Abi bir de uçak geçiyor bu ara. Bu ne ya? Bu kadar uçak geçiyor mu küçücük havaalanından ya? Abi adam koşuyor ya. Deli ediyor beni ya. 60 yaşındaki adam bu sıcakta koşar mı lan?
Vallahi yemin ediyorum biz daha gideceğimiz yere 500 metre dedi. Bu sıcakta 5 kilometre gibi geliyor bana ya. Yürü yürü bitmiyor. Bence az ileride gölgelik bir alanda çay molası verelim. Ya o kadar geldik. Benim de çok gıcık bir huyum var. Hedefe biraz yaklaştık. Şimdi pes etmek istemiyorum. Abi şey yapmamız lazım. Mola vermemiz lazım ya. Çay molası verelim az ileride. Park çok büyük yani bunu işte merak edenler izler. Bizim için izlersiniz ya. Murat'la Suna ne yapıyor dersiniz. Hepinize selamlar. Şu aradan mı versek molayı? Ya vermeyelim ya, herkes vermiş molayı orada Az ileride kalabalık. tam böyle okyanusa bakan bir yerde oturma alanları vardı. Orası güzeldi. Aynen. Abla gözünü seveyim 1500 yaşına gelmişsin. Yeter daha. Otur evinde. Ha Güldür Güldür'deki Fikri ne diyordu? Ne yapayım? Otur evinde be ya. Baba şimdi bir taraftan da espri bir tarafa helal olsun adamlara. Vallahi helal olsun. Kaç yaşına gelmiş bu sıcakta yürüyor, koşuyor. Adamlar sporu seviyor ya. Gerçekten seviyor. Ana şurada da var bir mola yeri. Oraya da oturduk aslında. Ya daha kaç kilometre var şaka maka bir tarafa var ya. Kilometre diyorum ya. Yürü yürü bitmiyor. Bu nasıl 500 metre diyordu oradan ya. Biz yanlış bir yer mi seçtik acaba? Asıl hedefe geldik. Ana bu teli de böyle bilerek yatırmışlar. Burada bu taşlar yoktu. Abi bak yine söyleyeyim. Ana buraya girmişler, okyanus burası. Ya Amazon'un böyle nehri kirli suyu akıyor. Toprak suyu kirli derken. Çamur gibi yani. Deniz olmayınca ne yapacak? Gözünü seveyim, Türkiye var ya. Cennet cennet. Allah çarpsın var ya, turizmde Türkiye cennet. Gerçi her türlü cennet de cehenneme çeviriyorlar. Orası da ayrı bir hikaye de. Abi bak asıl girişimiz buraydı. Buraya geldik. Şuraya bir çıkalım abi. Burada şimdi çayımız var yanımızda. Pastaneden bir iki bir şeyler aldık. Onları yiyeceğiz. Bak ne güzel oturmuşlar. Oh mis. Hayat size güzel. Gölgeyi kapmış bunlar. Biz nereye oturacağız? Yer bulmamız lazım. Şimdi bir daha söyleyeyim. Söyledim mi bilmiyorum. Abi Arjantin'in bu oyunu seviyorum. Böyle park alanları çok büyük, tamam mı? Çok geniş. İstediğin şekilde istediğin yerde park var ya. Burası sol okyanus tarafında bir ekoloji parkı. Şöyle bak insanlar. Ha, biz daha önce gelmiştik buraya. Şimdi bak burası sıcak diye kimse oturmamış, görüyor musun? Emmoğlu biz mi oturak o sıcağa? O kadar geldik, şimdi gölge bir yer bulmamız lazım. Ya şunlar var ya, dur bir dakika, şuradan görünüyor mu? Demek ki burası var ya, Türkiye'deki Muğla'nın denizi falan olsa var ya. Allah'ım düşünemiyorum bak. Adam buraya kadar gelmişken bari güneşleneyim diyor ya. Baksana. Şimdi çocuklar buraya oturmuş ya bak. Suyu kameradan gidiyor, nasıl görünüyor bilmiyorum da. Ben şahsen girmem buraya. Belki balık tutmaya gelirim bir daha. Bir de çok şey yok. Kum yok. İnce kum. Şimdi asıl oturacağımız yerleri kapmışlar. Ne yapacağız? Nereye oturacağız? Biraz ilerleyelim mi? Her yere kapmışlar. Takımlar toparlanıyor. Şöyle de oturabiliriz. Onlar ana çimenlere oturmak için sıra mı bekleyeceğiz? Devam edek bakayım. Ya da şöyle biraz daha ileri gideceğiz. Bikini değil de kısa şort giymiş bayanlar mesela. Görüyor musun bak, adamlar da üstünü çıkartmış. Güneşleniyor. Şimdi bu demek ki burası dediğim gibi ha, deniz olsa baksana. Girmeyin diyor zaten.
Ya akıntı falan yok da suyu yüzmek için uygun değil mi? Aynen. Ya insan bir belediye var ya aslında buraları şöyle şu taşları böyle bir temizlese bunları alsa bu kumlar buraya yetmez mi? Madem giriyorlar bu insanlar böyle şunlara bak. Dayı sen olta falan mı attın? Yo. Burada Şur balık tutmak da yasak tabelası vardı Aman geride. tanrım yasak mı? Geride öyle bir tabela vardı. Ama baksana oralar görünüyor mu acaba? Yelkenliler sörfe çıkmış. Ben Hepsi olsaydım ip gibi girerdim. sıralanmış. Girerdim diyorum balık tutardım. Herkes gölgeliği kapmış. Ama baba öyle böyle sıcak değil. Yani ben 45 gibi hissediyorum. Samimi söylüyorum. Ağaç da güzelmiş. Çok güzel çiçek açmış. Dilim damağım kurudu. Nereye oturacağız ya? Ya bir yere oturalım yeter ya. Abi şurayı aç. Belediye burayı niye işletmiyor mesela? Gerçi şurası açık sadece galiba ama burası kapalı gibi duruyor. Biraz sonra bakarım. Bizde olsa burayı açarlar işletirler. Dediğim gibi bak görüyorsunuz değil mi? Mangal yakan yok. Ateş yakmak yasak. Rampa mı burası? Buranın üstü şurası ne? Toprak yol mu acaba? Yukarıya mı çıkacağız? Orası Ne devam yok yani, ediyor. Gölgelik az bir dinlenelim, bir çay falan içelim öyle devam edelim. O değil de biz hala oturacak bir yer bulamadık. Ne yapacağız böyle ya? Şu alanda bir gölgelik bir yer bakalım. Şimdi videodan abi görüyorsunuz ya. Ya orada 3-5 tane adam var. Oturacak yer mi bulamadınız? Olay şu. Bütün gölgelerin altını kapatmışlar. Emmoğlu hepsini kovmam lazım. Baksana bak şimdi. Şuradaki adamlara bak ne yapmış. Ufacık bir gölge bulmuş. Anladın mı? Hemen oturmuş. Onun yanındaki öyle. Bak buradakiler böyle gölge ağacın altına oturmuş. Abi sıcak çok yakıyor. Biz zor duruyoruz. Ben Ah. aşağı ineyim. Hatta şöyle bir bakayım. Bazıları var ya üstünü çıkartmış. Abi ama burası gidiyor muydu ya? Daha önce gelmiştik. Neyse sonra orayı gösteririm. Hadi gel şuraya oturalım yeter ya. Sıkıldım onu yürü bunu yürü. İyi de şimdi biz buraya oturamayız ki şuraya. Niye? Rampa lan bu kayıyor. Vallahi ben oturdum mu popom kayar buradan ha. Adam yatmış. Yahu çocuğum bunlar da gelmiş batak oynuyor burada. Masaya şuraya otursak güneş yakıyor. Şuna bunlar nasıl Arjantinli lan? Venezuela, Peru gibi bunlarınki. Ya oraya gitmiş bir tanesi suluğunu koymuş sırf. Onu oradan alsak da biz otursak ya da öbür ağaç şeyde olur masaya. Ağaç diyorum. Çayımız akmış, poşa mı gitmiş? O kadar çay. Allah'tan poşet koymuştum. Poşete gitmiş bak. Oo, şey bile ıslanmış. Ya poşetten nasıl geçmiş? Hem de 2 tane poşet koyduk. Nasıl olmuş o? Öyle bir şey yapmadık ki la. Aman tanrım dedim çayımız dökülmemiş. İş bitmiş mi hepsi yoksa? Yok çayımız var Dibinden da falan mı döküldü acaba? çıkartmadan öyle koyalım. Benim Zülfikar da çıkıyor güneşte. Oh mis gibi vallahi. Ana şu ağacın arasından bir tane bir yerden güneş fırlıyor bana. Anam bu kaçıncı uçak şuradan şuraya kadar? Burası küçücük bir havaalanı ya. Arjantin'e bayağı turist gelmeye başlamış ha ben Şu an size tam söyleyeyim. şey sezonu, tatil sezonu. Çok fazla Allah tur baksana var. bir tane daha gidiyor. Abi bak Türkiye'den bile Arjantin'e kimde o geçen senin bahsettiğin sanatçının bir tanesi tur mu düzenlemiş? Fatih Portakal tur düzenliyormuş Güney Amerika'ya. Arjantin, Uruguay, işte Paraguay şeklinde. Fatih Portakal her şeyi bitirdin.
Kardeşim yani Arjantin'e, Uruguay'a, Paraguay'a sen tur düzenlemeye başladın ya. Allah. Duyunca çok şaşırdım ben. Vallahi billahi. Abi o çay çok mu şey yapmış, temin almış. Az atacaktım buna. Az attım zaten. Zehir gibi olmuş. Aman tanrım. Abi bu ne kahve gibi olmuşsun ha bu dura dura. Abi şu ayağımı da çıkartayım. Şöyle oh bir rahatlasın şöyle. Kerata. Neşet Baba'nın dediği gibi affınıza sığınarak şöyle diyor yani ceketinizi çıkartabilir miyim size saygısızlık olmazsa diyor ya. Bacağımı böyle uzattım. Yoruldum. Siz de kusura bakmayın. Yani evet biraz oturma şeklimiz tuhaf Yani oldu. biraz hafif rambatayız böyle oturduk. Yanlış anlamayın böyle oturmak zorunda kaldık. Kusura bakmayın. Videoda çekmek istiyoruz. Onun için. Hah gel yavru karga. Ben bunları eğitmek istiyordum. Ula bir gel seni bir yakalayayım eve götüreyim. Yemin ediyorum var ya çok kolay eğitiliyormuş bunlar. Ya önce şu suyu bir versene. Adam bir tanesi eğitmiş ya kargayı. Abi biz böyle hazır çayımızı yaptık. Evden getirdik. Okyanusun kenarındaki bu parka geldik. Ekoloji parkına. Sağımızda solumuzda insanlar böyle mutlu, mesut oturuyor, güneşliyor, muhabbet ediyor. Bizim sesimiz daha çok çıkıyor onlardan. Bak yine uçak geliyor. Ben anlamıyorum bu Ezze değil orası. Oradaki küçük havaalanından bu kadar uçak. Ha bu kalkma değil ya. İniyor uçak yani. Sağımızda solumuzda insanlar böyle otururken biraz hasretlik çöküyor. Şöyle Türkiye'de Emirgan'a, Belgrad tarafına falan giderdik ya şu eş dost olacak şurada iki muhabbet edeceğin adam yok işte. Yok abi oğlum. Yok. Güvercin besliyoruz abi. Aslana bir daha yiyor mu? Ana gel lan gel. Azıcık seveyim seni. Güvercin değil bu. At, değil mi? Atmaca desem o da değil. Kumru mu? Korkma kız. Gel 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 bak orada bir sürü vardı. Aha bak arkadaşın da geldi o yiyecek şimdi. O hepsini buraya toplarsak var ya. Dur korkmaya başladı. Ye hadi ye. Korkma öbür arkadaşını da çağırsana kız Hatice. Onu da çağır o da yesin. Bak koşarak geliyor bir tanesi de. Çocuk kovalıyormuş onu ondan kaçtı. Var orada Sunu onları bir yesin bak. İnsan bak gitti ya. Suna. Okula mı gidiyorsun? Ne? Okula mı gidiyorsun? Okula gidiyorum. Okula giden çocuklar gibi çantayı takmışsın sırtına. Ne yapayım? Azığımız var onda. Azık. Azık var onun içinde. İyi. Ha bunlar da bak. Çocuklar siz bu sıcakta niye çıkarttılar sizi yahu? İzci bunlar. Çocuklar çatlamış sıcaktan bak. Yanlış yaptık ya. Biraz geç gelecektik. Sıcağa denk geldik. Şimdi şurası tuvalet, banyo. Şu kafe çalışıyor mu ya? Şu kafeye bir bakacağım. Bunu niye çalıştırmıyorlar abi? Fıstık gibi para basma makinesi. Burası. Ha vallahi çalışmıyor ha. Bak soldan gidiyorsun ha. Buraya gidiyor. Sağ taraf bu. Sol tarafta gidiyor. O tarafa mı gideceğiz? O tarafta. Bura farklı. Bura farklı o zaman. Yürü. Şuradan gidelim o zaman. Abi buraya bu belediyenin arabası mı ya? Niye girmiş diyecektim. Acayip toz atıyorsun. Emmoğlu yavaş git kurban olayım tozutma ya. Vallahi tozuttun ha. Oo. Sen ne yapıyorsun ya? Bunlar böğürtlen mi?
Ne böğürtleni Suna, hiç böğürtlene benziyor mu? Baksana. Ne o? Bak Böğürtlene abi, benziyor. tut. Tut ya, böğürtlen değil. Ama gerçi böğürtlenin böyle daha dikenli oluyor bu şeyleri. Tut gel. Tadına baksak mı? Zehirlenir miyiz acaba? La duttan ne zehirleneceksin? Zehirlenme olayı olmaz da. Böğürtlen olsa zaten sana bırakmam, yerdim hepsini. Vay be. O böğürtlen, biz böğürtlen diyorum da böğürtlenin adı neydi? Gerçekten ne deniyor? Böğürtlen işte. Böğürtlen mi deniyordu ya? Bizimkiler büyük diyordu. He. Anadolu'da bük diyorlar, bük. Duydunuz mu hiç bük? Bük ne? Bük Ama onun böğürtlen. bu şeyleri böyle dikenli oluyordu. Bu öyle Hayır, değil. Bu değil daha işte. çok ağaç gibi. Yavrucuğum o dut. Aa bak, bu da dut ağacı. Abi şaka maka duta da benzemiyor diyeceğim ama dut ya. Gel Allah aşkına, baksana bak. Bak dut. Bak ha, şöyle yakın çekim yapıyor mu? Ha dut abi. Dut değil mi? Dut ya. Bizde var ya, yani ilk defa görüyoruz gibi. Şu arkamdakiler var ya bak Suna. Hı hı. Onlara bakıyorum. Ne Ot yapıyorlar? içiyorlar, ot. Ot ya. Karı koca oturmuşlar. Ulan sizi gidi var ya. Evet, yürüme yoluna geldik. Buradan mı gidelim? Hı hı. Burası çok güzel. Şimdi devam edeceğimiz yol burası. Güzergah. Şimdi nereden gideceğiz? Soldan mı, sağdan mı? Oradan gidelim. Emin misin? Evet. Mirador Pasarelas. Buradan gidiyoruz değil mi? Doğru gidiyoruz. Hadi. Sonra geri gelmek zorunda kalmayalım da. İzleme noktası demişler. Ne izleyeceğiz bilmiyorum. Buranın altı bataklık de. Bak, bu yürüme yolunu yapmışlar. Şehrin ortasında sağ taraf okyanus, sol taraf gökdelenlerin olduğu yerde. Bu şeydeki, Amerika'daki, aman tanrım, böcek içime girmiş. Amerika'daki Central Park var ya, aynı onun gibi. Hatta bence ondan da güzel ha burası. Çünkü burada çeşitli kuş türleri de var. Sesleri duyuluyordur bence. Bak şöyle, altı bataklık diyorum ya. Direkt kazık çakmışlar öyle. Abandona y nos quedamos ahí solitos. Suna çocuk benden çok iyi İspanyolca biliyor ha. Ne güzel konuşuyor. İspanyolcayı çocuktan öğreneceksin zaten, tamam. Onlar çünkü ilk defa öğreniyor ya, biz de ilk defa öğreneceğiz. Daha iyi öğreniriz. Emmoğlu, sen nereye bakıyorsun? Ne var burada? İlginç bir şey mi var? Yo, bataklık işte, neyine bakıyorsun? Ha, bu buraya kadar mıymış? Evet. Aa bak, burası var ya, akşam çok güzel olur diyeceğim. Ama çok sivrisinek olur ha burada. Var mı? Şu an beni yiyen olmadı ama abi, sazlık var ya. Normal yani. Buraya niye gözetleme yeri demişler? Gözetlenecek bir şey yok ki. Çok fazla şey var. Bitki türü var, ağaç türü var. Çok fazla kuş türü var. Bak hatta şeyde gösteriyor, ağaç mantarı var, görüyor musun? Ağaç mantarı her yerde oluyor. Ağaç mantarı sürpriz bir şey değil ki. Bunlar da ilk defa mı oluyor? O ne biçim mantarmış? Ana, kimse yok. Hem sıcak hem de bataklığın ortasındayız ya. İzmir'in marşını söyleyelim. İzmir marşını, İzmir'in marşını değil. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Abi benim sesim de mübarek var ya. Üf, sanat eseri gibi, anasını satayım. Aslında çok fazla kuşlar var. Gösterebilir misin onları?
Papağan onlar. Papağan. Kuş değil. De yok. Deminki kuşlar mıydı? Ağaçta görünüyor mu bilmiyorum ama. Şeyde vardı. İşte yakalayamıyorsun. Yakalayabilsek çok güzel renkli papağanlar vardı. Vallahi ben bir şey söyleyeyim mi? Geçen parkta onları yakından gördüm. Tam yakalayacağım. Ondan sonra dedim bir tanesini alıp eve götürüp besleyeyim. Büyüteyim. Yavruyken yakalayacaksın, tamam mı? O zaman eğitilebiliyorlar. Ben videolarda görüyorum. Devam edelim burada şu an. Niye hayvanların özgürlüğünü kısıtlayalım? Ne güzel doğada yaşıyorlar. Ya bir tanesine de biz bakar. Ne olacak ya? O papağanlar burada yok bak. Abi ne güzel değil mi? Çok güzel ya. Bak Ben- biz yürüyoruz ya böyle. Hiçbir şey duyulmuyor bak. Sadece Kuşların kuş sesi, sesleri. hatta onu da bak. Ne güzel bir ortam yapmışlar. Ambiyans on numara işte bak. Ya bu Türkiye'de de var. Tamam yok değil ama Var, Bur- hatta şeye benzemiyor mu? Muğla'dan yandaki o sevgi yoluna benzemiyor mu? benziyor. Oraya benzediği gibi olay şu. Şehrin ortasında burası. Yani bence en büyük fark o. Şöyle düşün. İstanbul'un göbeğinde, değil mi? Evet. Düşünsene İstanbul'un göbeğinde böyle bir şey olduğunu. Sana yemin ediyorum var ya, burası tıklım tıklım olur öyle. Ama burası da çok Yürüyüş şey yapmak oluyor. için. Abi bak çok süper ya. Adamlar mesela o kadar uzun yapmış ki bu yürüme yerini. İstediğin gibi. Aynen. Değil mi? Bisiklet yasak ama tabii sadece böylece Bu yürüyüş yürüme yapıyorsun o alanında kadar. bisiklet girişi yasak. Sadece yaya. Aynen öyle. 10 numara yapmış adamlar. Bak Suna, görüyor musun? Bir sürü kuş türü burada Evet. varmış. Burada hangi Bayağı. kuşlar varmış hepsini gösteriyor. Bunun içinde. Ya şuna bizim Türkiye'de sığırcık mı deniyordu? Ona Sığırcık, benziyor sığırcık. sanki. Sığırcık da sana bahsettiğim papağan burada görünüyor mu ya? Burada yok. Biz görüyoruz onu, burada yok. Belki buraya koymamışlardır. Olabilebilir. Ama doğanın mutlulukla bir ilgisi var ya. Doğanın mutlulukla bir ilgisi tabii ki var. Tamamen deşarj oluyorsun burada. Vallahi biraz da sıcak olmasın, sana yemin ediyorum bu yeri komple yürürüm. Evet, biz sıcağa denk geldik. Keşke birkaç saat daha sonra şey yapsaydık ama. Lan maşallah bayağı da gidiyor. Kısa değilmiş bu ya. Nereye Gidiyor, kadar bayağı gidiyor gidiyor. acaba? Ama en azından ağaçlar gölgelendiriyor. Çok da böyle birebir maruz kalmıyorsun güneşe. Bazı Bak, noktalar hariç. gökdelenleri görüyor musun? Bak. Orada Ama onlar oradan burayı sürekli izliyor. Düşünsene. ama sivrisinek var ya, var mı ya? Ya yok gibi Suna sanki. Şu an yok, yok, girişte bir tane şey yaptı, koluma dokundu. Hatta tam böyle ısırmak üzereydi. Yok. İyi. Ama şey değil, öyle çok yoğun değil. Daha sıcaklarda yoğun ama burası. Sinek ilacısız gelmemek lazım. Buradan böyle gidelim mi? Aman çocuğum düşme bak sakın ha. Biraz mola verelim ya. Diyeceğim, güneş de tam bana geliyor böyle. Bu nokta Bak iyi. Bak adamlar bu yolu yapacağım diye ağacı kesmemişler, görüyor musun? Tam onu diyecektim bak. Bu tahtayı böyle döşemişler. Burada ağaç varmış. Ağacı kesmemişler. Harbiden kesmemişler lan. Evet. Bir tane ağaç için var ya bak, orayı bölmüş, parçalamış. Bu ağaç yine de çıkmış. Alanı daraltmamış. Vallahi helal olsun. Sen yoruldun galiba. Aman tanrım dedim. Evet, yoruldum. Hadi gel şöyle gidelim ya. Şu taraftan gidelim şöyle. Bu ağacı da kesmemiş, görüyor musun bak. Yolun ortasında kalmış, adamlar helal olsun ya. Vallahi bak, bu sağ taraftan geç abi. İnsana da çarpmıyor, ne olacak? Ağaç çıkmış. Niye kesmemişler harbiden de? Alanı da daraltmış aslında. İstese keserlerdi yani. Adamlar ağaçlara saygılı. Sırf yol yapacağız diye niye katledelim demişler. Emmoğlu, sen bu sıcakta mate mi içiyorsun? Ellerinde böyle bardak. Şey de varmış. Baykuş da varmış. He. Baykuş abi de varmış. Devam. Görebilir miyiz acaba baykuşları?
Baykuş uğursuzluk getiremiş. Ulan Hayvan nasıl uğursuzluk getirebilir? vallahi köyde falan hep söylüyorlardı uğursuz diye. Baykuşa. Hani sizin de işiniz iş ha. İşte burası çok pahalı abi. Bak o karşıdaki gökdelenler Arjantin'in en pahalı mülklerinden biri. Adamlar burada. Kebap. Orada 4000-5000 dolardan aşağı kira yok buralarda. Aynen. Dolar yani Amerikan doları. Küçücük daireye yazmış ya adam. Kaç bin dolar. O ses ne ya? bir şeyler şey yapıyor herhalde içeride. Kuş mu, ördek mi, yılan mı? Bir ses geliyor. Yılan Çalılar var mıdır içinde. acaba? Ya olmaz olur mu burada yılan? Anakonda bile vardır. Ya Suna altı bataklık. Bataklık da. Emmoğlu sen uyuyor mu? Bu deminki çocuk. Dayı kalp krizi falan geçirmedin değil mi? La doğru söyle bak. Buradan çıkıyoruz değil mi? Burayı kapatmışlar. Kapatmışlar orayı dangalaklar ya. İzlem yeri vardı. Vallahi bilmiyorum. Kapatmışlar, sonra yapacak çare var mı? Yok. Mecburen buradan gideceğiz. Gel şuradan çıkalım da. Bugün epey yorulduk abi. Öyle böyle yorulmadım ya. Bak dediğim gibi Suna. Dut ağacı diyorum sana. Öyle gibi. Tabii öyle gibi mi? Yere bak. Yer ne hale gelmiş. Baksana. Batmış yer. Dut ağacı yani. Baksana bir dakika. Oradan mı çıkacağız? Hayır biz buradan sağdan devam edeceğiz de. Niye? Çıkış o tarafta ama bir tane gölü izleme yeri vardı. Orayı da kapattıklarına göre nereden izleyeceğiz orayı? Vallahi bilmiyorum. Nereden gideceğiz? Neyse buradan bir gidelim. Ya şaka maka bir dakika dur. Bizim rota karışmasın. Haritadan bakalım da gidelim dur. Bu sıcakta boşa yürümeyin. Bir burası var. Bir de burası var. Neresi? Çıkış bu taraftan sağdan. O zaman biz de sağdan gidelim. Bura nereye gidiyor? Asıl Orası geldiğimiz Suna yer. emin misin burası olduğunu? Evet. Telefondan bir bak istiyorsan. Ciddi bir bak. Biz buradan gelmedik değil mi demin gelirken? Bu bizim parka ilk girdiğimiz yer biri sol biri sağydı ya. Biz He. soldan devam ettik. Sağdan devam etseydik buradan gelecektik. O zaman hadi bakalım. Ya bunlar bisiklet sürerken abi bu tozu nasıl çıkartıyorlar ya? İncecik tekerden o kadar toz çıkar mı ya? Orası ne? İzleme mi? Deminki yerden daha düzgün bir yere benziyor. Nereye izliyoruz bakalım bir. Bunlar sarmaşık mı ya? Bak sana dediğim gibi nehrin ortasından çıkmış, gördün mü? Kuş gözlem noktası da olabilir. Bak ben sana söyleyeyim. Ki öyle herhalde. Bakayım. Abi bu ne? Domates tarlası gibi. Nasıl göl ya? Göl de yüzeyi Tarla gibi kaplamış. baksana. Ama bu şimdi bunlar çimen. Bunların altı şey. Su. Değil mi? Evet. Su bura bak. Bunun altı su abi. Devam. Yoruldum Şuradan emmoğlu. bahsediyorum. Bakayım ora. He, biz yanlış yerden gittik o zaman. Hayır yanlış yerden gitmedik. Kapalı Oraya olan girişini kapatmışlar. Şu aradan çıksak şu arkamızdaki yerden ora değil miydi? Yoruldum. Peki. Biraz oturayım. Buradan gidelim. Belki oradan çıkar. Gölün oraya bir gidelim. Bura mı gidiyordu? Ha bak burası doğru bulmuşuz. Rotayı karıştırmadık en azından. Çok böyle dallı budaklı. Şey gibi, labirent gibi kayboluruz sonra. Haritalardan da tespit edemedik yeri.
Bak burası güzelmiş. Ana baksana şeye. Burası daha gördüğüm tarafından. Bak bura daha güzel. Bir de şöyle bir şey var. Bu gölün üstü mü? Suyun üstü ağaçların şeyiyle kaplanmış. Polenleri, tozları. Polenleri, tozları. Ne ya, top sahası gibi duruyor. Futbol sahası gibi. Ama bu su var ya burası eğilmiş mi ne yapmış bak. Buraya kadar çıkmış bak bu su. Görüyor musun? Seviyesi mi yükselmiş? He. Baksana ne hale gelmiş bak. Aynen. Bak su buraya kadar çıkmış gördün mü bak. Evet, suyun seviyesi Ya. yükselmiş. Burası kırılmamış değil mi? Bak bu su aslında şey değil. Ağaçların polenlerinin baksana orası mantar gibi olmuş bak. Evet. Ondan öyle olmuş. Bak sol tarafta öyle. Ne hale gel. Ama bak. Ayağını bassan yürüyecekmiş gibi duruyor. He, değil mi? Futbol sahası gibi aynı. Bak polenlerine dikkat et ne hale gelmiş. Hadi biz buradan böyle devam edelim de oraya geçelim. Suna bunlar polen değil bak dikkat et. Polen mi şimdi şunlar? He polenmiş. Ağacın Tohumları, polenleri. şu ağacın tohumları. Kaz tüyü gibi duruyor. Ha söğüt ağacı zaten batak suyun olduğu yerde daha çok oluyor ya. Abi şimdi şöyle söyleyeyim şu gördüğünüz alan var ya şu kameranın açısında gördüğünüz yer su normalde bunun üstü. Ama şu ağaçlardan dökülen şeylerin adı neyse artık ismini bilmiyorum top sahası gibi yapmış. Burada da değişik bak şimdi su olduğu şuradan şöyle daha net belli oluyor. Bataklık yani ama temiz su. Abi ne yakından çok ilginç duruyor ya. Sanki çıkıp şu arada koşturacakmışsın gibi, yürüyüş yapacakmışsın gibi duruyor. Biri yanlışlıkla üstüne basar mı, gider mi acaba? Şuradan yürüyüş yapayım falan diyebilir mi acaba? Vallahi bak. Görmüyor musun? Şuna bak. Sanki şuradan yürüyüp şuraya gidesim var. Şöyle koşturasım var. Ama diyor ya biz bunu anlattık diyor. Güzel bir parkmış sevdim. Güzel bir gün oldu. Park çok büyük. Arjantin'in bu güzelliğini de göstermiş olduk. Ülke çok büyük zaten. Burası şehrin içinde kalmış. Bak şehrin içerisinde. Yani Buenos Aires'in tam ortasında kalmış bir ekolojik bir park. Su buraya kadar daha çok çıkmış. Duyuyorsun sesi değil mi? Bu sesleri çok güzel. Şunlar geçsin oradan gidelim. Çıkış noktasına geleceğiz zaten. İlerisi miydi? Ya vallahi bak bir şey söyleyeyim mi? Eve kadar böyle olsa vallahi yürürüm ha. Evet. Değil mi? Aslında şu an gezme zamanı ama zaten burası saat 5'te kapatıyorlar. Girişi 5'te kapatıyor ama çıkan çıkıyor. Çıkan çıkıyor. Çıkan- İçerideyken sıkıntı yok. Girdin. 5'ten Mesela önce. tam böyle güneşte çekildi ya. Tam yürüme zamanı. Aynen öyle. Şuna bak. Biz şimdi asıl gelmek istediğimiz yere şimdi geldik. Oradan yürüdük. Buraya çıktık şimdi. Şimdi senin bahsettiğin yer burasıydı değil mi? Tam böyle izleme noktası. Evet. Dediğim gibi gökdelenlerin olduğu yer sağ tarafımızda kalıyordu. Diğer taraf okyanustu. Şimdi biz nereden geldik? İlk parka girişte şöyle parmağımla göstereyim. Oradan geldik. Oradan girdik daha doğrusu. Şimdi Zaten buraya çıktık. yuvarlak çiziyorsun. Böyle 5-6 kilometrelik bir yürüme parkurundan gittik ya. Evet. Buradan Buraya çıktık. çıkacağız artık.
devam ediyor. Şimdi bu gördüğünüz nehirde aman bizimkilere bak. Güneşleniyorlar bak. Karabatak mı onlar? Karabatak galiba. Şimdi bu gördüğünüz nehir var ya şurası tam şehrin ortasında kalıyor. Normalde bak şöyle göstereyim. Şey oluyor sen söyle. Üzerindeki bu ağaçlardan dökülen polenler ve tohumların yüzünden burası top sahası gibi oluyor böyle. Kışın fazla temizlemiyorlar ama yazın her gün neredeyse temizliyorlar. Biz buradan geçerken bakıyorum buraya. Burası top sahası gibi görünüyor. Suna demin bir tanesi bir şey söylüyordu. Duydum. Ama ben cevap vermedim ona. Bunlar galiba Türk falan filan dedi, tamam mı? Sadece Turco, no Turco dedim. El Turco, no el Turco. Türkiye. Sen bize Türkiye diye hitap et dedim. Kankime. Bak burası daha serin oldu. Burası Güzel değil mi? vallahi güzel tabii ya. Şimdi biz geziyoruz, dolaşıyoruz. Havayı soluyan biziz. Ortamı gören fiziki olarak biziz. Videodan görmek, izlemek nasıl oluyor bilmiyorum. Farklı bir duygu. Ama birebir görmek ayrı bir şey. Çok güzel ya. Abi şöyle güzel. Bak şöyle izah edelim. Böyle konuşalım biraz. Abi bak gökdelenleri görüyorsunuz zaten. Tamam mı? Sağ taraf okyanustu. Ormanın içinden geldik. Değil mi? Aynen. Bak zaten o uçaklar da öyle uçuyordu zaten öyle. Ondan sonra adamlar şehrin ortasına, yani Buenos Aires'in ortası burası, öyle değil mi? Adamlar şehrin ortasına bak baba, gördüğün gibi çok güzel bir ekolojik park yapmışlar. O kadar güzel ki yani. Bak bu yürüyüş yeri var. Oturma yerin var. Kuş sesi var. Bu inanıyorum ki ben Amerika'daki bu Central Park'tan bile 10 kat daha güzeldir. Çok güzel bir ambiyansı var. Kocaman şehrin ortasında bir yer. Ama bak iddia ediyorum bizim Türkiye'de olsaydı ne yaparlardı biliyor musun? Burayı doldururlardı. Vallahi en azından yarısını doldururlardı. Bina yaparlardı. Yalan mı? Bilmiyorum. Bak şeyde Bahçeşehir'de gölet vardı. Bahçeşehir göleti doldurmadılar mı? Doldurdular. Doldurdular mı? Ya Bahçeşehir gölet vardı. Az bir şey göl vardı anasını satayım, onu da doldurdu. Rezidans yaptı, dükkan yaptı, kiraya verdi. Adamlar tabii baksana bu alanı doldurabilirdi mesela. Türkiye'de olsa doldururdu. Yalan mı? Bak arkadaki göle bak, ne güzel yapmış adam. Fotoğraf çekinirken kız diyor ki biraz gül ya diyorsun. Ne yapayım, sırıtayım mı diyor. Emmoğlu bak güneş çarpmasınlar, nasıl oturmuş. Nereden Şöyle çıkalım? gidelim. Buradan çıkalım. Bunlar demek ki benim gördüklerim. Buraya kadar geldiniz mi lan? Şu heykelin oradan mı çıkacağız? Ve kapanıyor bak. Maestro, apúrele porque tengo que Chicos, cerrar chicos. acá. Va a levantar el puente. Acele et diyor bak. Se quedó. Gracias. Ana kapattı ya. Vallahi kapattı. Ana sinirlendi, gördün mü? Ama Adam hızlı yürü dedi. O da iyi umursamayınca de bir sürü çıkacak kişi vardı orada. artık diğer tarafa dolaşacaklar. Pasen, chicos, está cerrado. Close. Está cerrado, maestro. Va a levantar el puente. Çikos. Yürü yürü, kapattın diye adam hala. Dayı kapattın da şimdi emmi orada kaldı. Ama bir sürü insan vardı. Onlar nasıl geçecek nereden? Nereden geçecek? Por favor, ese paso ya está cerrado. Soldan. La salida, por favor. İyi de burayın neyini kapatıyor? Burası mı kapanıyor ya? Burası çıkmadık mı biz? Hayır daha çıkmadık. Şu yola çıkacağız. He, bir de şurada ana yoldan bu tarafını da mı? Burayı komple kapatıyor mu bu ya? Bak köprüyü de. Bak şimdi bak. Oradan köprüyü de kaldırıyor. Köprü gibi bir şey var böyle manuel. Onu eliyle kaldırıyor.
Oradan insanlar şimdi yürüyerek gelecek ya, normalde parkın içi burası, caddeye çıkıyor, çıkamayacaklar. Şurayı kapattı zaten. Şurayı kapattı, adam orada kaldı, bir tanesi üstünden atladı geçti ama burayı kapattı bu kere. Yine geçemeyeceksin emmoğlu, acele etme boşuna yani. Onlar nereye yürüyecek şimdi? Onlar nasıl çıkacak harbiden? Vallahi Hayır, bilmiyorum. oradan yürüyüp diğer ana kapının oradan çıkacaklar. Giriş yaptığımız yerden. Bak şimdi şurada iki tane, şurada insanlar var ya, geliyor. Bak. Orada kaldı ya şimdi. Onlar şimdi komple gidecek. Yaklaşık 1,5 kilometre öbür kapıya yürüyecekler. Bak Aynen geri öyle. döndüler oradan. Ha. Ana tam zamanlama. Aman tanrım dedi. Biz iyi çıktık. Baba ben bir daha yürüyemezdim. 1,5 kilometre parkın içinden. Vardı oradan öbür kapıda. İlk girdiğimiz kapı var ya, oradan Evet. çıkacaktı. Yürü baba yürü. Gidip toto oynayalım. Şansına bakın. Tam milimetrik saniye. Bir de bana trip atıyor. Adama bak. Trip atmıyor. Hızlanın diyor. Bak Ya kapatacak. anladın ya. Şey yapıyor. Ya O da görevini yapmak zorunda. şimdi biz geldik ya. Arkadan geldiğimiz yeri adam kapattı. Abi şöyle bir şey bak. Bir kuralları var. Hiçbir şeyin önemi yok onlar için. Zamanında her şeyi kapatıyorlar veya açıyorlar. Saate çok şeyler bağlılar. Aynen dakik böyle. Ya Suna şu iki çifti görüyor musun? Bak önümüzde yürüyen. Bak kaç yaşında sence? 60-70 var mı? Rahat varlar. Rahat 70 yaşında var şu kadın. Saçından da belli. Adam da yaşlı. Arkadan tam belli olmuyor olabilir de. Abi bak akşam yürüyüşünü yapıyor. Eline matesini almış. Gördün mü? Çok seviyorlar Bunun gibi burada çok var. yürümeyi, Bak bir yürüyüş sürü yapmayı. yaşlı var. Değil mi? Evet. Yaşlılar falan acayip spor yapıyorlar, yürüyüş yapıyorlar. Abi bak bizim Türkler olsa eline cuvarasını alır, sigarasını alır, oturur bir tane parka, milletin böyle etrafını keser. Onu bunu keser, dedikodu yapar. Anladın mı? Türkiye çok iyi, yeğenim ülke şahlanıyor der. Ondan sonra böyle boş boş konuşur. La çık yürü la, spor yap la. Yürümek parayla mı? Bak adamlar yürüyor. Bak abi ben bunu demek istiyordum da. Bu ne yapıyor? Bu nasıl yürüyor suyun üstündeki şeylerden destek alarak yürüyor ya. Şuna bak. Baksana nasıl yürüyor bak. Gel bakayım. Abi, bacaklarına baksana. Acaba yer seviyesi yakın mı buranın? Bak nasıl yürüyor bak. Altı suydu aslında bunun. İyi ayakta duruyor ha. Şimdi bak abi gördünüz mü? Şurası temiz. Sağ tarafı size bahsettiğim gibi. Mesela burası ağaçların polenleri dökülmüş ya bak. Top sahası gibi duruyor. Şöyle yakından göstereyim. Sanki üstünde yürünecek gibi duruyor böyle. Halbuki altı su. Bak farkı görün zaten. Sol taraf su. Sağ taraf bu ağaçların, şuradaki ağaçların işte polenlerinden falan dökülen otlar botlar. Ne hale gelmiş. Bu nasıl yürüyor ya? Bu kerata nasıl yürüyor? Bak. Şuna bak. Biraz daha. Emmoğlu bir gelsene, sen ne yapıyorsun? Nasıl yürüyorsun ya? Ha, altındaki şeylerden de destek alıyor bu. Şuna ayakları şey gibi bak. Bak nereye gitti. Bu altındaki bitkilere basarak yürüyor. Altındaki bitkiler Suya biraz değil tam yani. batmıyor. Hadi. Burası normalde cadde, ana cadde bak. Burayı kapatmışlar. Şimdi böyle küçük satış yerleri falan filan, feriha dedikleri gibi bir şey yapmışlar. Ondan sonra burası da zaten parkın girişi. Sağ tarafı kapatmışlar. Mesela insanlar burada kolaylıkla parka giriş yapıyor. Öbür taraftan çıkıyor. Veya öbür taraftan giriyor, buradan çıkıyor. Ya alabildiğince gidiyor. 3 tane giriş kapısı var. 3 tane çıkış kapısı var. Biz tam ortadan çıktık. Evet canlar, dostlar, güzel insanlar. Bugün Arjantin'de ekoloji parkı vardı. Onu gezmeye geldik. Size de göstermek istedik. Sohbet niteliğinde de videomuz olsun istedik. Biz gezerken çok keyif aldık. Umarız siz de izlerken keyif alırsınız. İnşallah öyle olur. Bir de sizden bir ricam var. Rica ediyorum, şöyle videoyu beğenirseniz, bir merhaba deyip bir yorum yaparsanız biz daha bir mutlu oluruz. Daha çok işimize gelir. Şu YouTube'un algoritmasını bir yenmemiz lazım ya. Bunun için de beğeni ve yoruma ihtiyacımız var. Şimdiden o parmaklarınıza
Çok sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.